Bugün tarım denince aklımıza toprak, emek ve bereket gelir. Ama binlerce yıl boyunca bu bereketin bir kısmı daima bir yere gitmiştir. Mabede, krala, papaza, rahibe, yeniçeriye, sultana. Bu videoda Babil'den Ortaçağ Avrupa'sına, eski ayetten Kur'an ayetlerine kadar uzanan ondalık vergisinin izini süreceğiz. Tarih boyunca kim, ne için ve kimin adına onda birini aldı? Ondalığın doğuşuna bakacak olursak Babil, Mısır, Çin ve eski Yunan uygarlıklarında yöneticiler halktan malların bir kısmını zorla topluyorlardı. Bu bir süre sonra dini amaçlar için yapılan kutsal ödemelere dönüşmüştü. Eski ahitte İbrani halkının krallara tahıl ve sürülerin onda birini vermesi Tanrı'nın buyruğu sayılmaktaydı. Ekranda da görüleceğiniz gibi Yaratılış 28-22. maddede şunu söylüyordu. Ve bana vereceğin her şeyin onda birini kesinlikle vereceğim. Diğer bir kısımda Levliler 27-30'da şunu söylemekteydi. Toprağın tüm ondalığı Rabbinindir. İslam'da öşür ve kutsal vergilerle devam edecek olursak bilindiği üzere Müslümanların öşür arazisinden elde ettikleri mahsulden sulama yapılıp yapılmadığına göre onda bir ya da 20'de bir oranda bir öşür vergisi alınmaktaydı. Haraç arazisinin ise ister ekilsin ister boş bırakılsın devlete haracının ödenmesi gerekiyordu. Ta ki Tanzimat Fermanı'na kadar, Tanzimat Fermanı'ndan sonra sabitlemeye gidilmiştir. Yani arazisinin onda birini vermek zorundaydı köylüler. Ve burada da şu dikkatimizi çekmekte. Türkiye'de tarımın gelişememesinin en büyük nedenlerinden birisi olarak da öşür vergisi görülür. Özellikle Tanzimat sonrasında köylüler için yıkıcı darbelere sahip olmuştur. Kur'an'dan ayetlerle devam edecek olursak burada da görüldüğü gibi Bakara suresinde şunu söylüyor. Kazandıklarınızın ve yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin denmekte. En'am suresinde de yine hasat günü de hakkını verin demekte. Kilise ve Orta Çağ Avrupa'sında ondalıklarla devam edecek olursak Hristiyanlık döneminde ondalıklar kiliseye ödenmeye başlanmıştı. İlk yüzyıllarda gönüllü olan bu ödemeler zamanla baskıyla zorunlu hale geldi. Şarlamen 8. yüzyılda bu vergiyi resmen kilise ve yoksullar için yasal kılmıştı. Yıl 1175. Raon Konseyi tahıl, meyve, yün, tereyağı gibi birçok ürünü vergilendirmeye gitti. 1250 tarihine gelindiğinde İngiltere'de York Başpiskoposu anayasası ticaret ve zanaattan vergi almaya başladı. 1305 yılını gösterdiğinde Merton anayasaları balıkçılık, kuş yumurtası, bahçe mahsulleri gibi her şeyi dahil etmeye başladı. Aynı vergiden paraya reformasyon ve direniş hareketleriyle devam edecek olursak 17. ve 18. yüzyıllarda aynı ödemelerin yerini artık sabit para ödemeleri alıyordu. Yani modus. Çiftçiler ve din adamlarının arasında sürekli anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Reformasyondan sonra bu uygulamalar sorgulanmaya başladı ama kilise buna direndi. Dikkat çekici olan şey şuydu. Bu kadar gerginlik ve çekişmeye rağmen tarım yürümeye devam ediyordu ve rahiplerin alacaklarını güvenceye alma konusundaki inatçılığı adeta vergi tarihine damgasını vuruyordu. Tarım tarihiyle ilgili tüm kitaplar bu dönemi kısa bir modosun hesabını veren paragraf ve çoğu din adamı yazarı reformasyon ile 1886 yılı arasında kalan herhangi bir konuya atıfta bulunmaz. Bu neredeyse bakir alana giren tarihçiyi iki noktada etkilemiştir. Bunlardan birincisi
din adamları ile çiftçiler arasında yaşanan bu kadar sürekli sürtüşme altında tarımın yürütülebilmesine duyulan şaşkınlık gelir. İkincisi ise din adamlarının alacaklarını güvence altına alma konusunda inatçılıkları gelmekte. Ondalık vergisi sadece bir ekonomik uygulama değil, aynı zamanda bir inanç pratiği, bir güç gösterisi ve bir tarım geleneğiydi. Bugün unuttuğumuz bu uygulama binlerce yıl boyunca toprağın kaderine yön vermiştir. Ve şimdi sizlere şu soruyla bitirmek istiyorum. Sizce adil bir sistem miydi yoksa sömürünün kutsanmış bir hali miydi?